Herkese merhaba. High Society'nin YouTube kanalının birinci videosuna hoş geldiniz. Ben Ses Öner. High Society'nin kurucusuyum. Bugün yanımda Ogan Hocam var. Ogan Tüzel. High Society'nin isim babası olur kendisi. Aynı zamanda Türkiye'deki ekstrem spor ve board sporlarında çok değerli bir isimdir. Bugün size birazcık High Society'nin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. High Society, Türkiye'de ileri seviye ekstrem sporcuları tanıtan bir sosyal medya platformu olarak başladı. 19 Mayıs 2020 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Instagram üzerinden ileri seviye ekstrem sporcuların birbirlerini tanıması amacıyla başlamış. Ve birbirlerini tanıdıktan sonra çeşitli organizasyonlar, video prodüksiyonlar, görsel prodüksiyonlar, tekstil alanında şu anda faaliyet göstermekteyiz. Sadece bir ekstrem spor markası olması dışında müzikle, mutfak sanatlarıyla, çeşitli diğer sanatları birleştiren, Türkiye'deki işini ileri seviyede yapan insanları bir araya getiren bir platform olarak devam etmekteyiz. Tabii başta biz ekstrem sporcular olarak bunu bir ekstrem community, ekstrem spor topluluğu komünitesi olarak başlattık. Fakat ilerleyen zamanlarda işin birazcık da organizasyonlarla, görsel prodüksiyonlarla vesaire işin sanat kısmına, illüstrasyonu falan da ekleyerek böyle bir genel bir kitleye hitap eden bir noktaya getirdik. İlk başta tabii en büyük hedefimiz bu sayfanın oluşmasında Türkiye'den çıkan bir marka haline gelmek. Dünya çapında bir noktaya gelebilmek amacıyla bu sayfayı kurduk. Ben birazcık kendimden bahsetmek isterim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Küçüklüğümden beri çeşitli ekstrem sporlarla ilgilendim. Bunlar içerisinde windsurf, kitesurf, kayak, snowboard gibi bir sürü spor dalı vardı. Aynı zamanda bir dönemde tiyatro ve müzik gibi şeylerle ilgilendim. Üniversite için Amerika'nın Rhode Island eyaletindeki Johnson & Wales Providence kampüsüne gittim ve burada girişimcilik ve pazarlama eğitimi aldım. 2016 yılında Türkiye'ye döndükten sonra tutkum olan kitesurf sporunun eğitmenliğini yapmaya başladım. Aynı zamanda eğitmenliği belgesini de Ogan Hocam'dan aldım. Bu dönem içerisinde bir süre kitesurf eğitmenliği yaptıktan sonra aldığım üniversite eğitimiyle birlikte sevdiğim şeyleri, sevdiğim hobileri, sporları bir araya getiren bu markayı kurdum. Bu markanın kurulma hikayesinde ise burası bizim için çok değerli bir yer. Çünkü aslında High Society ismini az önce de bahsettiğim gibi Ogan Hocam bana verdi. Bir gün Ogan Hocam'ın evde bir tadilat olmuştu. Ben de Ogan Hocam'a geldim. Dergileri yerleştirmeye yardımcı oluyordum kendisine. Sonra bir anda Ogan Hocam böyle durdu ve bana "Ses ya" dedi. Bizim de 15 sene falan önce bir dergi projemiz vardı. İsmi de High Society Kiteboard Magazine, High Society Extreme Board Magazine diye kendisi bana bu ismi ilk başta şey yaptı. Tabii ben bunu duyunca kafamda hep hayal ettiğim işlere böyle bir isim çıktı ve Ogan Hocam'la birlikte bu serüvene başladık diyebilirim. Ogan Hocam birazcık kendinden bahsetmek ister misin? Sen yıllardır ekstrem sporlarla ilgilenen, board sporlarıyla ilgilenen, Türkiye'de bir sürü işe imza atmış bir hocasın. Bize birazcık kendinden bahseder misin? Evet, uzun yıllardır ben de board sporlarıyla uğraşıyorum. High Society dediğin gibi bir dergi olarak biz bunu düşünmüştük. İsmi de orijinal olarak High Society koymamızın sebebi yüksek sosyete adı altında işte parası olan insanların çok popüler olduğu. Fakat gerçekten biz snowboardla uçuyoruz, windsurf'la uçuyoruz falan. Gerçek aslında bizde yüksek sosyete esas olarak Yukarıdasınız böyle yani, bir kontrast, uçuyorsunuz. böyle bir işte bir düşünce, böyle bir kontrast ve dikkat çeken bir isim gibi. Çünkü o zaman internet de yoktu. İşte Şam'dan Alem gibi dergiler vardı. İşte High Society, işte yüksek sosyete falan. Biz de bu şekilde hem bir ironi olsun diye bu ismi seçmiştik. Hem insanları vuralım diye. Dergiler çok önemliydi diye biliyorum. Yani siz bir sürü hareketleri, tabii video vesaire falan olmadığı için o kadar hani ne YouTube var ne bir şey var. Dergideki fotoğraflardan Evet, bu yapıyordunuz, değil mi? dergilerden hareket öğreniyorduk. Sporcuları tanıyorduk, lokasyonları tanıyorduk. Tabii biz de ilk başta burada bu High Society ismini verdiğinde biz birazcık da Ogan Hoca ile birlikte High Society Kiteboard Magazine adı altında ilk başta birkaç şey yapmıştık. Hatta hatırlarsan İstanbul'a gitmiştik.
İstanbul'da bir ajansla vesaire, yani yine bir dergi kuracaktık ama ben çok fazla tabii Ogan hocam kadar dergilerle haşır neşir olmadığım için ben bu işin birazcık daha işte görsel prodüksiyon, organizasyon ve tekstil kısmı ile ilgilenmek istediğim için ancak bu noktada işe dahil olabildim. Tabii o zamanlarda da bir ekiple bir görüşmemiz vesaire falan da olmuştu. Bir türlü böyle bir grup haline gelemeyince ben 19 Mayıs'ta sosyal medya platformu olarak çeşitli ekstrem sporları, yani board sporları dışında dağcılığından paraşütçülüğüne, yamaç paraşütüne, base jump'a kadar farklı noktalarda geliştirmek istedim. Bu sayede de bu şekilde devam ediyor şu anda. Sonuçta uçmalı Tabii. yaptığımız spor olduğu için. Mottomuz zaten locals on high levels dediğim abi. Hani işini yüksek seviyede Evet, çünkü yapan lokaller. bu sporların en keyifli, birçok kişinin de yapma sebebi uçabilmek. Sen paragliding, Evet, yamaç paraşütü Yamaç paraşütü. festivallerine de gidiyorsun. Onunla da çok örtüşüyor. Evet, onda zaten onunla da iyice direkt böyle bir bağdaşma gibi bir şey oldu. Yani konsept Kayıkçılar da uçuyor, snowboardçular da freestyle serbest disiplin dalında. tabii yani logomuzdaki martıları seçmemin en büyük amaçlarından bir tanesi hem martıların Türkiye'de böyle inanılmaz bir kültürel bir şey olması. Birazcık da Türkiye'ye yansıtmasından dolayı işte logomuzda martılar var. Martılara ekstrem sporlar yaptırarak bir logo yaptık ve bu logo ile birlikte işte çeşitli alanlarda faaliyet göstermeye başladık. Hocam ben birazcık dergilerden ve senin yani dergi koleksiyonundan da bahsetmek isterim. Biz burada o gün sen bana bir sürü dergi göstermiştin. Oradan hareketler göstermiştin. Tabii senin de inanılmaz böyle yılların da verdiği borçluluktan dolayı, ekstrem sporlardan yapmandan da dolayı bir sürü dergi koleksiyonun var. Ta 2000 senesinin surf dergileri, snowboard dergileri vesaire böyle inanılmaz bir koleksiyon var. Birazcık abi koleksiyonundan bahseder misin? Bizim böyle bu sporlara meraklı olduğumuzu gören bir Alman bir ahbabımız bana Almanya'dan Alman Surf dergisini göndermeye başladı. O surf dergisini bir açtık baktık. İnsanlar uçuyor surfle. Yani uçuyor, havada taklalar atıyor. Allah Allah bu nasıl oluyor falan. Biz windsurf yapmıyormuşuz oldum ben adeta. Alaçatı'da mesela birden orada yıldız açtım. Çünkü ben kimsenin yapamadığı hareketleri yapmaya başlamıştım. İşte kare kare, işte helikopter tack, yok işte privet jibe. İşte gibi hareketleri ilk ben o dergiler sayesinde yapmaya başladım. Yoksa çok yetenekli olduğumdan veya sadece dergiye bakıp yaptığım için o hareketleri. İşte popüler oldum, işte sponsorlarım oldu. O şekilde bir faydası oldu o dergilerin. Ondan sonra dergilerden işte Hawaii'ye gitme konusunda çok büyük bir istek oluştu bende. Oraya gidip üniversiteye Hawaii'de okumak kısmet oldu. Kaç senesinde gitmiştin abi Hawaii'ye üniversite için? Ya da ilk sanki üniversiteden önce bir Hawaii'ye gidip Hawaii'yi deneyimlemiştin diye hatırlıyorum. Evet, doğru mu? ilk liseyi bitirdiğim zaman bir arkadaşım Ogeda ile beraber bir gitmiştik. Orada işte rüzgarın buradan gelip dalgaların direkt karşıdan geldiği kondisyonlarda windsurf'le uçma hissini yaşadıktan sonra üniversite eğitimi için tekrar Hawaii'ye, bu sefer 5 sene kalmak üzere Hawaii Pacific Hawaii Üniversitesi'ne. Pacific University. İlk buralara gittiğinde ne hissetmiştin abi? Yani sonuçta bir Türk olarak gidiyorsun. Herhalde Türkiye'de de çok fazla ekstrem sporcu bulunmuyordu. Bu sporları yapan bir çevreniz var mıydı? Ya da senin ilk ekstrem spora girişin nasıl olmuştu? Hawaii'ye giderken Çeşme'deki malzemelerimizi götürmemiştik. Çünkü orada dalga disiplini ayrı bir malzeme gerekiyor. Orada da malzemelere ulaşabilmek için yine üniversitedeki insanlara bu sporu da tanıtabilmek için üniversitede bir windsurf kulübü kurduk. O kulüple beraber işte kampüsteki birçok öğrenciye windsurf öğrettik. Ogeday abiyle kurmuştunuz. Yok, benim abim Abin, Burak Burak. Güzel'le beraber. O da daha önce Güney Afrika'da okuyordu. Ben Hawaii'ye gittiğimi duyunca o da Güney Afrika'daki üniversiteden Hawaii'ye transfer olup beraber biz üniversiteye geçmiştik. Yani Türkler olarak Hawaii Türkler Pacific olarak, Üniversitesi'nde bir windsurf kulübü kurdunuz. Windsurf kulübü kurduk. Birçok kişiye windsurf öğrettik. Üniversitenin yarış takımını kurduk. Aynı zamanda windsurf yapmaya gittikten sonra kitesurf'ü keşfettiğiniz, yani kaç senesinde kitesurf'le tanıştınız? 97 yılında tanıştık kitesurf'le. 97 yılında kitesurf'le tanıştınız. O da enteresan oldu. İşte windsurf yaparken suda gördük kitesurf'ü. Biz çünkü oraya windsurf'le uçmak için gitmişiz. Türkiye'ye dönmemize de az kalmış. Baktık bir böyle uçurtmayla bir aletle insanlar böyle dalgaların arasından da uçuyorlar. Aa dedim, arkadaşım Ogeday da beni ziyarete gelmişti o zamanlar. Bak dedim Ogeday,
elemanlar düz suda da uçuyorlar. Bizim bunu öğrenmemiz lazım diyerek 97 yılında bir eğitim kayıtı alarak orada kayıt çalışmalarımıza başladık. Çantamızda bir kayıtla Türkiye'ye döndüğümüzde Türkiye'ye döndünüz ve Türkiye'de 98 senesi falandı değil mi hocam? 99 yılında. 99 yılında. Evet, Ogeday o zamanlarda Türkiye'de kitesurf'a başlamıştı bile. Hocam bu kadar dergiden bahsettik. Bir iki örnek verebilir misin bize? Tabii hocam. Bak işte böyle dalgaları görüyorduk burada. Ulan diyorduk biz windsurf değil başka bir şey yap git gel yani. Alaçatı'da windsurf'tan farklı bir şey görmeye Baksana, başladınız tabii fotoğraflarda. Dalgalarla yapılan bambaşka bir disiplin olduğunu fark ettik. Bak mesela burada kare kare hareketlerin şeyi var. Bu hareketin ismi nedir hocam? Willy Skipper diye bir hareket Willy mesela. Skipper. İşte buradan bu şekilde hareketleri öğreniyorduk. Hocam hiç atılacak şeyler değil ama gerçekten ne kadar Tabii, değerli 97'nin Surf dergisine ulaşmak bile böyle benim için çok keyifli bir şey yani gerçekten. Bu işte sosyal medya platformuyla başlatmış olduğum bu High Society oluşumunun ileride bu şekilde bir dergiye de dönüşeceğini umuyorum. Öyle olacağını zannediyorum ben de açıkçası. Valla hocam en çok istediğim şey bunun tabii ki de dergi kısmının da tekrardan canlanması. Benim de en çok hayal ettiğim şey zaten biz de seninle High Society Kiteboard Magazine olarak başlatmıştık. Hatta o ilk logo çalışması hala duruyor. Bakalım birazcık da tabii hocam orada en son kitesurf'ten de bahsettik burada. Oraya gittiğinizde yani Hawaii'ye gittikten sonra kitesurf'ü tanıyıp buraya gelmeniz ve Ilıca plajında kite yapmış olmanız, Türkiye'de ilk kitesurf'ü Ilıca plajında yaptığımız için benim aklıma şimdi şöyle bir şey geldi. Acaba abi bir Ilıca plajına mı gitsek birazcık bu konuların üzerine Ilıca plajında mı konuşsak ne dersin? Tabii ben bilemiyorum. İlk Türkiye'de biz mi yaptık kitesurf? Bizim bildiğimiz kadarıyla. Bizden başka kimse yoktu etrafta. Tabii seve seve. Tamam hocam. O zaman yavaştan bir oraya bir geçip orada da bir kitesurf üzerine muhabbetimize devam edelim.